Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 2000 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Vanveli. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, A6, Najdorf varyantı, file 3, vezir D2 uzun rok planını hazırlıyor. E6 Schwenningen varyantı D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. F3 E4'ü desteklerken G4 sürüşünü hazırlıyor. B5 vezir kanadından alan kazanıyor ve atak başlatıyor. Ayrıca B7 karesinde fili için yer açıyor. G4 Kasparov da şah kanadından atağa geçiyor. H6 rakibinin G5 sürüşünü engelledi. Bu konumda G5 yapılırsa H alır G5'ten sonra Vanveli H dikeyindeki kalesini aktifleştirir. Vezir D2 vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun rok hazırladı. At B D7 uzun rok şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık D dikeyinden aktifleştiriyor. Fil B7. Fili uzun çapraza yerleştirdi. H4. Kasparov şah kanadı saldırısına devam ediyor. Kale G1, G5, G6 ile rakip şahı merkezde yakalamak isteyebilir. B4. Vanveli şah kanadından gelen saldırıya vezir kanadından saldırı oluşturarak karşılık veriyor. At A4, D5. Vanveli burada çok kritik bir karar veriyor. Bu hamleyle Kasparov'un şah kanadındaki saldırısını görmezden gelmiyor. Tam tersine merkezi açarak saldırının hızını kesmek ve karşı oyun yaratmak istiyor. Fil H3. Kasparov G5 ile atı isterken aynı zamanda filin çaprazını açıp E6 karesindeki olası feda fikirlerinin zeminini hazırlıyor. G5 rakibinin G5 ile şah kanadından ilerlemesini engelliyor. H alır G5 ile devam edilseydi değişimler sonunda Vanveli G5 piyonu karşılığında E4'ü kazanacaktı. H alır G5 yapılırsa H alır G5, fil alır G5, D alır E4. Vanveli verdiği piyonu geri alıyor. Kasparov'a bu konumda üstünlük veren fikir fil alır F6, vezir alır F6 devamında tempo ile G5 G6 sürerek E6'yı zayıflatmak ve rakip şah merkezdeyken dikeyleri açmaktı. Kasparov bu fırsatı kaçırıyor. Bu konumda F alır E4 yapılırsa at alır E4 devamında Van Vliet'in üstün olduğu bir konum olurdu. Nerede kalmıştık? G5. Fil G2 kalesinin dikeyini açtı. İstek H alır G5 ile piyon kazanmak. G alır H4. Rakibinin piyon kazanmasını engelliyor ama kale alır H4. Kasparov kalesini yarı açık H dikeyinden aktifleştiriyor. Vanveli at alır E4 ile devam ederse vezirin çaprazını açar ve kaleyi ister. F alır E4. Vezir alır H4. E alır D5. Vanveli'nin şahı merkezde kaldı ve bu konumda uzun rok atarsa Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Şah merkezdeyken materyal peşine düşmek iyi olmazdı. Nerede kalmıştık? Kale alır H4. D alır E4. Kasparov'un şah kanadındaki piyonlarını parçalamak istiyor. F alır E4 yapılırsa bu piyonlar zayıflayacak. Kasparov devamında E5 ile atı istese bile at D5 karesine yerleşir. G5 H dikeyindeki açmazı kullanarak atı istiyor. At D5 at merkez D5 karesine yerleşirken vezirin çaprazını açtı ve G5'i açması alıyor. Kale alır E4. İşte Kasparov farkı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Rakibinin açarak saldırı oluşturabileceği ihtimallerden çekinmiyor. Çünkü bu varyantların hepsini önceden çok net hesaplamış durumda. H alır G5. H dikeyini açarak kalesini aktifleştiriyor.
Fil alır G5. Ver veziri. Vezir A5. Atı istedi. F4. Kasparov atı bırakıyor. Burada at alınırsa oluşan varyantları özellikle göstermiyorum. Çünkü oyunda birazdan gerçekleşen devam yollarıyla neredeyse birebir aynı fikirler ortaya çıkıyor. Kale H2, file baskı uyguladı ve açmazı aldı. Kasparov'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır E6, çift ünlem. At C7 ya da at G7 açarak çifte şah çekerek bir hamlede mat etmek istiyor. F alır E6, kale alır E6, at E7 kapatılırsa vezir alır D7 devamında oyun mata giderdi. File E7 kapatılırsa kale alır E7 hamlesi var. At alır E7 yapılırsa oyun mata gider. Şah F7, kale ve at istek altında, vezir D3, çift ünlem. Vezir G6 ile mat etmek istiyor. Fil G7, vezir G6 matı engelliyor. Vezir F5, at 5 F6 kapatılırsa kale alır D7'den sonra oyun mata gidiyor. At 7 F6 kapatılırsa fil alır F6'dan sonra Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Fil F6 kapatılırsa kale alır D5'ten sonra Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Şah G8 en iyi seçenek. Kale alır D5. Fil alır D5 yapılırsa vezir alır D5. Vezir alır D5. Fil alır D5 kaleyi isteyerek gelir ve açarak saldırılar da var. Van Willen'in tüm bu tehditlere karşı mantıklı bir hamlesi yok. Devamında Kasparov oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? Kale alır D5. Vezir alır A4 ile atı alıyor. Kasparov kaleye 7 geliyor ve Van Will oyunu terk ediyor. Kasparov vezir F7, vezir alır G7 ile mat etmek istiyor. Bu konumda kale alır G7 fedaları da gündemde. Atı alıp kaleleri 7. yatayda çiftleme fikirleri de var. Bu kadar isteğe karşı Van Willen'in yapabileceği bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.